Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizi bu güzel ipimizle başlayacağız. Ören bayanın bebe yününü kullanacağım. Şöyle lastiğimi başladım. Bunun üzerine güzel modelimizi kuracağız. Kullanacağım şiş 3 numara. Modelimiz oldukça güzel ve kolay bir model. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. Ben şöyle 2 sıra haroşa lastiğimi hazırladım. Bu model için ilmek sayısı 6 ve 6'nın katları artı 2 ilmek sayısına ihtiyacımız var. Yapacağımız örgüye göre ilmek sayısını bu şekilde ayarlayıp modelimizi kurabiliriz. Modelimizin birinci sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Birinci sıra ön yüzünde ilmeklerimizi düz örerek devam edelim. Şöyle. Benim şişimde 20 ilmek var. 20 ilmekle modelimi kuruyorum arkadaşlar. İkinci sıra arka yüzüne geçtim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Arka yüzünde, ikinci sıra arka yüzünde ilmeklerimi ters örüyorum. Evet. Kenar ilmeğimi de ördüm. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimi örmeden alıyorum. İpim arka tarafta. İpimi öne aldım. 4 ilmek ters örüyorum. 3, 4 ilmek ters ördüm. Daha sonra sıradaki 2 ilmeğimi örmeden alıyorum. Yani bu bir taneyi alırsam buraya kadar bir model. İkinci modelden de bir tanesini almış oldum. İpim arka tarafta, toplamda 2 ilmeğimi örmeden aldım. İpi öne aldım. 4 ilmek ters ördüm. İpi arkaya aldım. 2 ilmek örmeden aldım. İpi öne aldım. 4 ilmek ters olarak ördüm. Kenarda 1 ilmek örmeden alıyorum. Daha sonra kenar ilmeğimi örüyorum. Ortalarda 2 ilmek örmeden alınıyor. Sıra başında ve sıra sonunda da 1 ilmek örmeden alacağız arkadaşlar. Şimdi dördüncü sıra arka yüzündeyiz modelimizin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğim ön yüzünde örmeden aldığım ilmek, yine örmeden alıyorum. İpim ön tarafta, yani kendimden tarafta. Devamında 4 ilmek ters örüyorum. Birinci ilmeğimi örmeden aldım. 4 ilmek ters ördüm. İpi öne aldım. 2 ilmek örmeden aldım. Ön yüzünde de yine örmeden aldığımız ilmekleri arka yüzünde örmeden alıyoruz. Devamındaki 4 ilmeğimizi de ters olarak örüyoruz. İpi öne aldım. 2 ilmek örmeden aldım. 4 ilmek ters ördüm. Sıra sonunda 1 ilmek örmeden alıyoruz ve kenar ilmeğini örüyoruz. 5. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimi yine örmeden alıyorum, bakın. Bu 3. sıra, bu ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Yani 5. sırada yine örmeden almış oluyoruz. İpi öne aldım. Devamındaki 4 ilmeğimi ters ördüm. Haroşa yapıyoruz. Bu 4 ilmekle haroşa yaptık. Sıradaki 2 ilmeğimizi örmeden aldım. İpimiz arka tarafta. 4 ilmek ters. 2 ilmek örmeden alalım.
4 ilmek ters, sıradaki tek ilmeğimi de örmeden aldım. Yine kenar ilmeğimi ördüm. 5. sıra ön yüzünde bu şekilde yaptım. 6. sıra arka yüzünde yine olduğu gibi kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki tek olan ilmeğimi şu şekilde yine ipim ön tarafta örmeden aldım. Devamında 4 ters ilmek, 3, 4 ters ilmek ördüm. Bu iki ilmeğimi yine örmeden alıyorum. İpim kendimden tarafta. 1, 2, 3, 4 ilmek ters olarak ördüm. Bu iki ilmeğimi örmeden aldım. Son ilmeğimi de örmeden alıyorum. Devamında kenar ilmeğimi örüyorum. Modeli şu şekilde kurduk. İkinci model kurulumu modeli kaydırarak kuracağız. Şimdi 6 sırayı bu şekilde tamamladım. 7. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir sıra düz örüyorum. 7. sırada bir sıra düz, 8'de ters arka yüzünde örelim, tamamlayalım sıralarımızı. Evet, kenar ilmeğimi de ördüm. 7. sıra ön yüzünde ilmeklerimi düz olarak ördüm. 8. sıra arka yüzünde kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimin hepsini ters örüyorum. Arka yüzünde ilmeklerimizi ters örelim. Kenar ilmeğimi de ördüm. 9. sıra ön yüzüne geçtim. Şimdi haroşalarımızı şu ortaya kaydıracağız. 9. sıra ön yüzünde kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki 2 ilmeğimi ters ördüm. 1, 2. 2 ilmek ters ördüm. Devamındaki şu haroşaların ortaya denk gelen 2 ilmeğimi de örmeden aldım. İpim arka tarafta. Daha sonra 4 ilmek ters ördüm. 1, 2, 3, 4 ilmek ters ördüm. Şöyle bakın, kaydırmış oldum. Haroşa kısmı şu düz ilmeğin üzerine denk geldi. 2 ilmek örmeden alıyoruz. İpimiz arka tarafta. Sıradaki 4 ilmeğimizi de ters olarak örelim. Ortadaki 2 düz, bakın tam ona denk geliyor. 2, 2, 4'e tamamlıyoruz bu şekilde. 2 ilmeği örmeden aldım. Kenarda 2 ters ilmek. Kenar ilmeğimi de ördüm. Bu şekilde tamamladım. 9. sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptım. 10. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki 2 ilmeğimi ters ördüm. Şu 2 örmeden aldığım ilmeği yine örmeden aldım. İpim ön tarafta. 4 ters, 4 ters ilmek ördüm. 2 ilmek örmeden aldım. 4 ters ilmek, 2 ilmek örmeden aldım. 2 ters ilmek kenarda. Bir de kenar ilmeğimi ördüm. 11. sıra ön yüzündeyim modelin.
Evet, kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki 2 ilmeğimi ters ördüm. Zaten bakın haroşa olan 2 ilmeğim. Şu 2 ilmeğimizi de yine örmeden alıyoruz. İpimiz arka tarafta. 4 ters. 2 ilmeği örmeden alalım. 4 ters ilmek. 2 ilmeği örmeden alalım. İpimiz arka tarafta. Kenarda 2 ters ilmek. Bir de kenar ilmeğimi ördüm. 11. sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptım. 12. sıra arka yüzüne geçtik. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmek ters ördüm. İpimi arka taraf, ön tarafa aldım, kendimden tarafa. Bakın bu 2 ilmeğimizi yine örmeden alıyoruz. Devamındaki 4 ilmeğimizi yine ters örelim. Haroşa olan 4 ilmeğimizi ters olarak ördük. 2 ilmeği örmeden alıyoruz. 4 ilmek ters örüyoruz. 2 ilmeği örmeden alalım. Kenardaki 2 ilmeğimizi de ters örelim. Bir de kenar ilmeğimizi örelim. 12. sırayı da bu şekilde tamamladım. Modeli kurmuş olduk. Bakın kaydırarak modeli kurduk. Modelimiz bu 12 sıranın tekrarından oluşacak. Harika, şöyle hasır görünümlü, hasır örgü görünümlü bir örgü modeli. Bir de modelimin ilerlemiş halini göstereyim. Bunu da daha önce ördüm. Şöyle, bunda da bu lastiği kullandım. Beraber yaptığımızda da sade haroşa lastik yaptım. Bakın sizce hangisine yakışmış? Şöyle ona göre değerlendirirsiniz. Bunu beraber yaptık zaten. Bunu da daha önce yaptım. Şöyle biraz ilerlemiş halini görmeniz için. Evet. Modelin arka yüzü de şöyle bir görüntüsü var. Bu modelden yelek yapabilirsiniz, hırka, bluz, atkı, bere, her türlü örgüde kullanabileceğiniz şöyle harika, güzel bir model. Çocuk örgülerinde, yetişkin örgülerinde, her türlü örgüde kullanabilirsiniz bu modeli. Sizler de nelerde kullanacaksınız, onları da yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Beni buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar, bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.